A4 2012 model. Gündüz farları yansıyor mu bilmiyorum. Altı olmasından dolayı çok iyi bir tutuşu var arabanın. Bu da alışık olmadığınız, genelde burada TDI Quattro yazar. Birçok insan yolda bunu normal 170 beygirlik dizel falan zannediyor ama çoğu insan ne kadar hızlı olduğunu kavrayamıyor genelde. Eskars kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere büyük olasılıkla Instagram'dan görmüş olduğunuz aracımı tanıtacağım. A4 2012 model 2.0 Quattro iç dış S-Line. Şu yanlarda da gördüğünüz üzere S-Line görünüşüne aşinasınızdır. Daha sportif bir tampon ve daha spor yaylar geliyor S-Line'da. Zaten önden çok agresif duruyor. Gündüz farlarını da bir açarsam. Gündüz farları yansıyor mu bilmiyorum. Biraz güneş karşıdan vuruyor ama önden görünüşü bu şekilde. Yanlara gelecek olursak biraz ufak teknik detaylar vereceğim. 255 40 18 jantlara sahip, teker ebatına sahip. Bu arabada geliştirecek olsam ilk frenleri geliştirdim. Biraz bu araba için küçük kalıyor ve de çabuk tutuyorlar frenler. Bu arabanın kasasının ağırlığını kaldıracak düzeyde değiller yani. Onun dışında dört tarafta da 255 lastik ebatları bu arada. Önde ve arkada aynı. 255 olmasından dolayı ve de Quattro olmasından dolayı çok iyi bir tutuşu var arabanın. Virajlarda çok güven veriyor yani. Bu arabanın jantlarını ben bu arabaya yakıştırıyorum. Yakıştırmayanlar var. Genelde BBS jant takıyorlar. Onu da örnek bir tane fotoğrafını koyarım ekrana şu an. Tercih meselesi jantlar ama jantlar fabrikasyon olduğu için ağır biraz. 12 kilo civarında tanesi. Yani toplam 48 kilo ağırlık katıyor arabaya ki dönen ağırlık için bence fazla bir ağırlık bu. Arkasına gelecek olursak arkasında 4 çıkış egzoz var. Egzozların fotoğrafını koyarım. O egzozlar kaynaklı yani 4'ü de aktif. Son susturucu iptali var. Güzel bir sesi var arabanın bu yüzden dolayı. Bu da alışık olmadığınız, genelde burada TDI Quattro yazar ama TFSI'lar yani 2 litre motorlar daha az bulunuyor ülkemizde. Sarı siteye girip bakarsanız zaten. Sunroof var arabada. Ben pek sunroof'u sevmiyorum ama yine de seven tayfa vardır. Arabayı yeni yıkadım. Kaputu açacağım ama inşallah su akmaz. Evet, kaputun altında 2 litre 211 beygir 350 Nm torka sahip bir motor var. Çekişi günlük araba için gayet yeterli. Birçok insan yolda bunu normal 170 beygirlik dizel falan zannediyor ama hem 2 litre olmasından dolayı hem de 211 beygir olmasından dolayı çoğu insan ne kadar hızlı olduğunu kavrayamıyor genelde. Akşam saatlerinde çektiğim için de yollar biraz kalabalık. Arabanın içinde devam edelim. Bu noktayı bitirmeden önce bir çalıştırayım. İçerisi de S-Line dediğim gibi. Audi'ler bazı modellerinde iç dış S-Line farklı oluyor. Bir egzozun sesini duyabilirsek çalıştırayım. Bence gayet yeterli bir egzoz tonu var arabanın. Bundan sonra kafa kamerasının mikrofonuyla devam edeceğim. Elimde çünkü telefonu böyle tutamam. Kemerimizi takıp yola çıkalım. Şimdi arabanın sürüşünden bahsedecek olursak sert bir araba, spor bir araba ve bunu hissettiriyor size yani. O yüzden pek konfor beklemiyorsunuz bu arabada. Çünkü konfor yok yani, yaylar sert olduğundan dolayı ve de araba fabrikasyon olarak ben bu arada arabaya herhangi bir basma, yay kesme, soğuk pres bunları zaten sevmem. Oha, TOG ilk defa görüyorum canlı olarak, şansa bak, videoda denk geldi. Neyse, dediğim gibi bu şeyleri sevmediğimden dolayı stok yayları kullanıyorum ve arabanın stok yaylarıyla bu halde. Şimdi nereye gidelim? Aşağı inelim.
Arabada dediğim gibi konfor yok, sert. Aldığımızda daha sertti çünkü arabanın yayları bitmiş, patlamış daha doğrusu yani. Patlamış derken içerisindeki sıvı akmaya başlamıştı. Biz onları bir değiştirdik. Araba bir kendine geldi. Daha bir binilebilir hale geldi. Çünkü öbür türlü çok tümseklere girdiğinizde güm diye yere oturuyordu araba yani. Sunroof'u da kapatayım da klima açık. Onun dışında multimedyaya gelirsek bu Audi Concert diye geçiyor burada. Görünüyor mu videoda bilmiyorum. MMI Multimedia Interface 2G Plus olarak geçiyor bunlar. Yanlış bilmiyorsam. Ekran doğrularını yazarım. Eski tip buradaki ekranda eski tip sürüş modu seçme yok. Zaten eğer Audi'nin o yuvarlak tuşu bu taraftaysa eski tip olduğu anlamına gelir. Buradaysa orta konsoldaysa yani yeni tip olduğu anlamına gelir. Eski olduğu için bağlantı zayıf. Şuradan SD kart, CD falan diyordu. SD kart girişini bulamadım ben. Bir de AMI girişi var. AMI Audio Media Interface. O girişte şurada torpidonun içerisinde bir tane cihaz var. Tune to Air diye. O cihaza Bluetooth bağlanabiliyorsunuz fakat çok sağlıklı değil. Arada bir bağlandığında müzik çalmıyor. Kapatıp açmanız gerekiyor falan. Eski tip olduğu için bunlar normal. Burada kolçağın içerisinde AUX girişi var ama ne hikmetse AUX girişini açmanız için gizli özellikleri açmanız gerekiyor. Ki biz de açtırmadık bunu, AUX girişine ihtiyacımız yok diye, burada Bluetooth var diye. Dediğim gibi yani multimedya sistemi eski olduğu için biraz uğraştırıyor sizi. Ama zaten arabada böyle ses olduktan sonra müzik dinlemenize de gerek yok açıkçası. Onun dışında 192.000 kilometreye yaklaşmış araba. Çok kullanılıyor. İşe gidip geliniyor bu arabayla. Yani neredeyse her gün yolda bu araba. O yüzden kilometresi normal. Bu kadar yüksek olması. Biz aldığımızda yaklaşık 150.000 kilometre mi, 170.000 kilometre mi tam hatırlamıyorum yani o civarlardaydı. Biz bayağı bir kullandık bu arabayı. Babamla ben de kullandık bu arabayı. Biz almadan önceki sahibi, biz zaten ilk sahibinden aldık. Full doğuş bakımlıydı. Yani arabanın geçmişi temiz. O konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Arabanın performansı gayet yeterli. Zaten videonun aralarına mesela buraya bir 0-100 şeye koyabilirim. Şu an videonun içerisinde 0-100 yapamam çünkü çok ters bir saatte çıktık dışarı. Ama performansı gayet yeterli arabanın. Yani bir arabadan bekleyebileceğiniz performansı gayet veriyor. Zaten dediğim gibi yolda başka arabalar bulaştığı zaman pişman oluyor size. Öyle diyebilirim size. Bu kişi bu arabanın muadilinin C serisi de 180, C180, C200 falan olduğunu düşünüyor ama o arabanın beygirleri daha az. Ben C200'ün benzinlisini de dizelini de kullandım. Bu arabanın yanına yaklaşacak kadar hızlı bile değil yani. Kendim bizzat tecrübe ederek söylüyorum bunu size. Burada Audi fanboyluğu falan yapmıyorum yani. Bu videomuzdan da şimdilik bu kadar olsun. Ben araya farklı videolara girerek uzatırım bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.